Merhaba, hoş geldiniz. Sevgili Kass Thomas, Tuğçe ve benim ilk podcastimize konuk oldu. 7 Adımda Kusursuz İletişim kitabının yazarı, öğretmenler programının kurucusu, tek ve gerçek bir numara sevgili Kass Thomas. Ben ismim Burcu Aybey. Tuğçe, Esenkar, Temel. Bizler sizlerle her hafta buluşup 7 adımda kusursuz iletişimi daha fazla birlikte keşfetmek için neler yapabiliriz? Buna bakmak istiyoruz. Bu bir podcast. Bizim birlikte yaptığımız ilk podcast ve 7 Steps 7 adımda kusursuz iletişimin konularıyla sizi zengin bir mutluluk seline davet ediyoruz. Kes. Merhaba, merhaba. Welcome. Thank you. Teşekkürler. Thank you so much. Yeah. It's lovely to be here with you two beauties. Thank you to be to be here with us, Kass, because this program changed my life. Tuğçe and many others in Turkey, in all around the globe, a lot of countries I know. We have the smallest but the biggest gang together. Oh my God! And, what is the beauty of 7 steps? For me, there's so much more unites us than separates us. And what if we can catch ourselves uniting everything together? And I have to translate now to the Turkish audience, my dear. Arkadaşlar, Kass Thomas 7 Adımda Kusursuz İletişimin kurucusu, kitabının yazarı ve onun çok ünlü bir sözü var. Bizi ayırandan çok birleştiren şeyler var ve işte bunun zenginliğiyle burada bugün Kass Thomas'la birlikte olmaktan mutluluk duyuyoruz. Tuğçe, sen neler söylemek istersin? Ben de çok yeni 7 adımda iletişim, 7 adımda iletişim öğretmenlerinden bir tanesi oldum ve çok gurur verici ve heyecanlıyım. Gündelik hayatıma da dahil ettiğim birçok adımı var. Her adımı dahil edebileceğiniz gibi birkaç adımını da dahil edebiliyorsunuz ve hayatımı ve özellikle iletişimi çok rahatlıkla akıttığını söyleyebilirim. Bu podcast'te ve bundan sonraki serilerde olabildiğince sizlere aktarmak ve hayatınızda kolaylıklar sağlamak için 7 adımda kusursuz iletişimi sizlere açıklayacağız. Yes, Kass, I like to translate Tuğçe to you. She give a glance of 7 steps being a teacher and what is our aim to this podcast. Yes, that was the spirit. And as the founder of 7 Steps, as the person who is being the 7 Steps, and people are together with you because you are that energy, Kass. I cannot explain what is the change I'm creating with you and 7 Steps every day. That's beyond explanation. So can you please tell us a little bit what is the background, what is the energy beyond 7 steps and yourself, please? And I will translate it, of course. Şunu sormak istiyorum sevgili Kass'e. Gerçekten bu enerji 7 adımda kusursuzleşimi ortaya çıkaran, altında yatan, ötesindeki bu enerji Kass'ın ta kendisi aslında. Bir sürü insan dünyada sevgili Kass Thomas'la birlikte bu programda birlikte olmaktan mutluluk duyuyoruz. Ben kendi adıma bu nedir diye açıklayamıyorum ama her gün 7 adımın kendisi olduğumu biliyorum. O yüzden sordum. Bize birazcık 7 adımın ne olduğundan bahseder misin diye. Thank you so much, Kass. Oh my goodness, is this a take off your glasses time? Do you like Yeah. it? Okay, is that going to be step 8? Take off your glasses? 5, 4, 3. Okay. Yes. You know, I've been always quite engaging with the world and the universe, even when I was a child.
And so the way I communicate evidently and engage with people was quite an inspiration for people. Ben küçüklüğümden beri insanlarla etkileşime geçerdim ve küçüklüğümden beri de benim etkileşimde bulunduğum hal, benim yolum insanlara bir ilham olmuştu bu etkileşim. Yeah. Wow, I know it has, but yes, of course. And it was quite surprising for me because engaging with people, I would always see their magic. And so the fact that they talked about my magic, right, in this first step about show me the magic is an invitation for people not to just see other people's magic, but recognize theirs as well. Bu aslında benim için çok şoke edici olmuştur. Çünkü ben insanların sihirlerini, bendeki sihri söylediklerinde ben onların sihirlerini çok kolaylıkla algılayabiliyorum. Fakat onlar bunun bendeki sihir olduğunu söylediklerinde bana sanki bu aslında herkeste olan bir şeymiş gibi geliyor. And the number 7 is quite magical in many different modalities, religions, and in the world, right? So usually we have to be willing to see and acknowledge our magic or hear someone tell us about it 7 times before we actually are willing and able to receive it completely. Gerçekten biz aslında 7 sayısı da çok farklı bir özellik taşıyan bir sayı. Çünkü 7 dinlerde ve başka her yerde karşımıza çıkıyor özel bir rakam olarak ve insanlar çoğu zaman bir şey bize söylediklerinde biz bunu duymaya ya da algılamaya gönüllü olana kadar 7 defa söylemeleri bile gerekebiliyor. Exactly. And you know, when I went to university from Boston to New York, I really wanted to study French. Ve ben üniversite okumak için Boston'dan New York'a gittiğimde ben gerçekten Fransızca okumak istiyordum. Fransızca dili üzerinde okumak istiyordum. Because they speak French in many different places, and I was wanting to go to Paris. Ve gerçekten pek çok farklı yerlerde Fransızca konuşmak, özellikle ben Paris'e gitmek istiyordum Fransızca konuşmak için. A way of communicating with people in a different part of the world. Dünyanın farklı bir yerinde diğer insanlarla iletişim kurmanın bir yolu olarak bunu seçmiştim. But my dad wasn't in agreement with that as a topic for studying. So I actually chose mass communication and broadcast journalism, which is still about communication, right? As my major. Evet, fakat benim babam benim üzerinde üniversite derecesi yapacağım konu olarak bunu seçmeme izin vermemişti. Çünkü bu konu onun için yeterli olmadığı için ben üniversite başarımı gazetecilik ve toplu iletişim alanında yaptım ki bu aslında bu da iletişimin bir yoluydu. And so, you know, the way we communicate, each and every one of us, it's unique. Ve bizim iletişim kurduğumuz yollar her birimiz için bunlar aslında özgün. And you know what we say in the 7 steps, you cannot get you wrong. Ve biz 7 adımda ne diyoruz biliyorsunuz? Siz kendinizi yanlış yapamazsınız. There's no one that does you better than you. Ve sizden daha iyi olan kimse yoktur. Yeah. So the simple of connecting with us is way too simple for people. Ve bizim kendimizle bağlantıya geçmemizin sadeliği aslında diğer insanlarla geçmekten çok daha kolay bir şey. Yeah, and so I had started, you know, writing this book about communication that was really quite, you know, not complicated, but quite large and intense, and lots of pages and lots of words. But then, with the
Seven Steps book, which you have, and it's quite small and simple. It's an invitation for people to access their abundance with simplicity. Ve ben bir iletişimle ilgili kitap yazmaya başladım. Bu kitap çok fazla sayfaya sahip bir kitaptı. Çok kalındı ve aslında çok fazla şeyden bahsediyordu. Sonra benim bildiğiniz 7 adım kitabını yazdığımda bu sade ve sadelikle olan kolaylıkla bolluk bereketin nasıl olabileceğini ortaya çıkaran bir kitap. Yeah. So when I went to university, I went to Paris for a year and traveled all around Europe. Ve ben üniversite için okumaya başladığımda Paris'e gittim bir seneliğine ve sonra bütün Avrupa'yı seyahat ettim. Different countries, different languages. Farklı ülkeler, farklı diller. And that, you know, there is so much more that unites us than separates us. I always Ve felt at gerçekten, home. sorry. I always felt at home. Gerçekten bizi ayırandan çok birleştiren şeyler var ve ben her zaman kendimi evimde hissettim. And curious. Ve meraklıydım. What is their approach? Onların yaklaşımı nedir? To language. Dille. Onların etkileşimleri. To the vibration. O titreşim. To the earth. What is it? What is the history there? You know? Oradaki yeryüzü, oradaki tarih neydi? Yeah. So when people talk about communication, they often think about communicating with others first. İnsanlar iletişimden bahsettiklerinde sıklıkla bunlar başkalarıyla iletişimden bahsediyorlar. But when we're connected with ourselves, Biz kendimizle bağlantıya geçtiğimizde connecting with others is so much more delightful. Başkalarıyla bağlantıya geçmek o zaman çok daha fazla lezzet verici oluyor. Yeah, because it will always give us something that allows us to go beyond any mask or veil, to lower our barriers and truly establish true connection. Ve gerçekten bu bize aslında bariyerlerimizi, duvarlarımızı, maskelerimizi indirip gerçek bağlantıyı kurmamıza izin veriyor. Yeah. I just did a body whispering class in Paris with Dr. Dane here. Ben çok yeni Dr. Dane Here'le birlikte bir beden fısıltısı sınıfına katıldım. Anyone who doesn't know Dr. Dane Here, it's on accessconsciousness.com, right? Bu Dr. Dane Here'i bilmeyen varsa aranızda accessconsciousness.com'dan bulabilirsiniz. And he was saying to me in the class, he was like, you are so much engaged with so many people. Ve sınıfta bana dedi ki sen o kadar fazla insanla, o kadar fazla etkileşime giriyorsun ki. And this approach to first connecting with you and receiving even what other people are saying without having to first help them, first connect with you. O kadar farklı bir etkileşim ki bu seninki. Bir sürü insanla etkileşime girmeden önce sen kendinle bağlantıya geçiyorsun ve diğerlerine yardım etmek ilk olmaksızın sen ilk önce kendine bağlanmış oluyorsun. Onlara yardım etmek davranışından önce. And so many modalities and religions and things, they're in different ways giving that approach. That's why we include all, whatever, if someone wants to use as a way to communicate these 7 steps, is the simplicity of the 7 steps, because it includes everything. Ve 7 adımın gerçekten sadeliği şu ki her şeyi, bütün dinleri, bütün her şeyi içine alıyor. İşte bu yüzden biz 7 adımda böyle bir yaklaşım sahibiyiz, böyle bir yaklaşımımız var. Yeah. Does it ever show up for you guys that you hear someone talking to you, you interpret it in a certain way, and at a certain point you realize that they were actually communicating something completely different, and you're like, oh my goodness, I never even
realize that. Does that ever show up for you? Yes my dear. Şu soruyu soruyor sevgili Kes. Hiç size öyle oldu mu? Karşılıklı iletişim kurduğunuzda birisi bir şeyden bahsederken siz tamamen başka bir şeyden bahsettiğinizde ve bir anda farkına vardığınızda aman Allah'ım benim söylediğimle onun söylediğinin hiç alakası yok dediğiniz hiç oldu mu? Ben evet diyorum. Tuğçe sana da oluyor Evet, mu? ben de çok yaşıyorum bu durumu. Yes. We always struggle with that people. Exactly. And so what is it? Yeah. So I've been always wanting to, contribute to others. Ve ben her zaman başkalarına bir katkı olmayı arzu ediyorum. Yeah. But what is the wisdom for ourselves that we can actually receive? Kendimizdeki bilgelik nedir ki biz aslında bunu kendimiz alıp kabul edelim? Yeah. When someone's communicating with us. Bir başkası bizimle iletişim kurarken. Yeah. Yeah. Every time. I mean, it's so simple, and every day when you're using those 7 steps, you get even more expansion, right? Expanding Yes. zone. Bu Step kadar six. sade fakat siz her gün kendinizle yeniden etkileşime geçtiğinizde, iletişim kurduğunuzda daha da büyüyen bir şey, daha da büyüyor her gün. Yes, it's expanding, yes. Sometimes I feel like I'm going to explode. Bazen patlayacakmışım gibi hissediyorum. And That's the 7 steps explosion. Ve bu da 7 adım patlama sınıfı. Yes, can you please tell me, I just didn't ask that question to you, if it is appropriate to ask here. How did that explosion started today class? Mind-blowing, let me translate myself. Yani sormam uygun olacaksa daha önce hiç sormadığım bir soru. Bu patlama sınıfları nasıl başladı? And what is your approach with the people to communicate with the explosion classes? Because I've been in your amazing explosion classes. I cannot count right now, but it's more than 6, 7, I don't remember exactly, maybe more. Belki 6-7'den daha fazla patlama sınıfında bulundum Kass Thomas'la ve her birinde başka bir şey yaşadım. Each and every time it's different explosions. Can you please tell us about those classes and what's the aim, what's the secret, what do you call it? Buradaki eğilim nedir, buradaki sır nedir? Sen buna ne diyorsun bu sınıflarda? Yes. Well, I mean, you 7 steps, the teacher, and so you do the intros and a 1-day prelude class, and you go through, right, the steps with people. Yes. Sen öğretmenisin, intro öğretmenisin diyor. Sen de adımlarla birlikte insanlarla ilerliyorsun. Yes, I do. I love it. Yes, and giving them information about that. That this explosion class is actually, the 7 steps are so simple that the 2 days is a way to get people to engage with their abundance in a simple and fun way. Yeah. Wow. Sen de bu adımlardan bahsediyorsun eğitimlerinde, adımların üzerinden geçiyorsun. Fakat bu 2 gün kendi bolluk bereketlerine çok sade bir şekilde açılıp etkileşim kurmalarıyla ilgili bir şey. Yes. And you know that, so people are so used to complex, things, and, really full on things. So sometimes you have to distract them with that full on, and then approach them with a simplicity. And that's what we play with in those explosion classes. İnsanlar çoğu zaman çok dop dolu oluyorlar kendi yaşadıklarıyla, yaptıklarıyla ve biz bu 7 adımda patlama sınıflarında bir parça onların dikkatlerini dağıtıp onları
farklı bir yaklaşımla daha farklı bir iletişime davet ediyoruz. Yes, and inviting people also to communicate in a way that is funny or is different than the way they usually communicate. And once you get distracted by something like that, it's quite easy to recognize the distraction and get back to you. İnsanları daha neşeli ve daha eğlenceli bir şekilde iletişimde bulunmaya davet ediyoruz ve biliyor musunuz siz bir kez kendi yaptığınız iletişimin o halinden dikkat dağınıklığıyla başka bir yere yöneldiğinizde artık siz gerçek kendi bağlantınıza ve iletişiminize çok kolaylıkla geri dönebiliyorsunuz. Yeah, the book is in 20 different languages, right? Kitap 20 farklı dilde tercüme edildi, değil And mi? 7 years ago, 7 sene önce this month, I did bu the ay first explosion class in Paris, where I just Paris'te ilk patlama sınıfını yapmıştık diyor 7 sene önce bu ayda. yeah, and we didn't start doing them online until, the pandemic, COVID, right? Covid pandemisi oluncaya kadar biz onları hiç online yapmıyorduk. And it's quite engaging also. We do it over 2 or 3 days for a few hours a day, right? Günde birkaç saat, 2 ya da 3 gün yapıyoruz ve bu da oldukça birlikte bağlantıya geçecek ve etkileşime girecek şekilde oluyor. And it depends on who is present in the class, live or online, or live and online, what the approach is to the steps. Aslında şuna bağlı bu, sınıfta ve canlı ya da online kimler orada ve mevcut ve orada ve mevcutken buradaki yaklaşım ne bu katılımcılarda? Yeah, so I mean, we do have the quite abundant workbooks for the prelude classes so that people can take the classes and then continue working on those workbooks. But the explosion workbook is much more simple, so that people actually can begin engaging with their magic. Aslında bizim sınıflarımız için çok zengin içerikleri olan çalışma kitapçıklarımız var. Fakat 2 günlük sınıfın, bu patlama sınıfının çalışma kitapçığı çok sade ve böylece kişiler kendi sihirleriyle bağlantıya geçmeye başlayabiliyorlar. Çok sade. What does çok sade mean? Çok sade, very simple. Very simple. Çok sade. See, Çok sade. that's what spoke to me. Yes, Kass. So when the first one in Paris, how I started it, it was quite different, and people listening maybe have never done an explosion class, but we actually did a little theater. Paris'te ilk yaptığımız patlama sınıfında belki de oraya katılanlar hayatlarında ilk defa duymuşlardı böyle şeyleri ama biz birlikte bir tiyatro yaptık. So we had 3 or 4 different groups, right? 6 or 7 people in each of the groups, and they chose a little theatrical piece that they would do in their presentations. Ve onlar böyle 6-7 kişilik küçük gruplar halinde bir araya geldiklerinde onlar kendi sunumları olarak tiyatral bölümleri yapmayı sunum olarak seçmişlerdi. Yeah, and then, and the second part, actually sharing with us what their awareness was of the way they were doing their acting. Ve ikinci bölümde de onlar bu rollerini nasıl yapıyorlarsa bu rolü nasıl yaptıklarına dair kendi farkındalıklarını bizimle paylaşma yoluyla iletişim kurmuşlardı bizimle. Sometimes we're so serious, we're not actually willing to play. Aslında biz bazen o kadar ciddi oluyoruz ki aslında biz oynamaya da gönüllü olmalıyız. And sometimes that's the best way to engage with people and to begin your communication with people, not in a serious way, but in a playful way. Ve bazen insanlarla bağlantıya geçmek ve bu bağlantıyı başlatmak çok ciddi bir şekilde değil fakat böyle bir oyuncu sanki oyunmuş gibi, oyun oynarmış gibi başlamak daha şahane bir yöntem olabiliyor. But first, you have to connect with you.
Fakat önce sen kendinle bağlantıya geçmelisin. Yeah. Does that answer your question? Bu senin soruna cevap oldu mu? Yes, Cass. Yes, I know there's so much more. And I know that you are choosing the words and the sentences and putting the energy of the rest between the words and the sentences. That's the spirit. That's what I love about the simplicity and the abundance of the 7 steps. Let me try that. Biliyorum ki benim soruma cevap oldu mu dediğinde aslında bu çok muazzam bir konu başlığı sorduğum şey. Ve her bir kelimenin diğer kelimeyle arasındaki boşluğa ve her bir cümlenin diğer cümleyle arasındaki boşluğa geriye kalan bütün enerjiyi koyduğunu bildiğim için işte 7 adımda en sevdiğim şey bu. Bütün enerjiyi cümlelerle vermek mümkün. I really appreciate Cass because do you remember me when I came to you first 100,000 years ago? Hatırlıyor musun? Ben sana geldiğimde 100 binlerce yıl önce. I was not speaking. I was barely speaking. Maybe you remember. And that podcast was not a dream for me that time. Böyle bir podcast benim için hayal bile değildi. Because I really want to explain everything and I didn't have that brain to choose the correct words for it or whatever. No words are enough. That time o tarihlerde kesinlikle hiç beynim yoktu. Hani her şeyi birden anlatmak istiyordum ama hepsini birden nasıl söyleyeceğim, kelimeler asla yetmiyordu. And then you told me, boom, you can use the words, very simple words, and put the energy between the words and the sentences. Sen kelimeleri istediğin gibi seçebilirsin, istediğin gibi seç. Hiç önemli değil. Kelimelerin ve cümlelerin arasına enerjiyi yükleyebilirsin. Wow! That's the 8th wonder of the world. Bu dünyanın 8. harikasıydı. Absolutely. Absolutely. And I'm playing with it. Thank you so much. O gün bugündür bununla oynuyorum. Thank you so much. Çok Absolutely. And it's, it is very helpful to have you approach what it is you're here on this planet to receive, contribute, create, and enjoy. Wow. Yani gerçekten sizin kendi olduğunuz katkıyı bu planette neye alıp kabul edeceğiniz, neye katkı olacağınız ve neden zevk alacağınıza yaklaşmak aslında çok sade ve basit bir şey. Yeah. Yeah. And so what is it that the simplicity and yet the profoundness of you can create, you two ladies can create in the world with this amazing podcast? Ve sizin hanımlar sade ve muazzam dolu dolu bir şekilde iki hanımın sizlerin bu podcastle dünyada yaratabileceğiniz muhteşem şey nedir? Thank you so much, Cass. What do you know, Miss Two? Tuğçe sen ne biliyorsun? 7 adımda kusursuz iletişimi ben ilk defa Burcu'dan duymuştum ve ilk duyduğumda bundan yaklaşık 1-1,5 sene kadar önceydi. It was 1.5 years ago, about 1.5 years ago, I heard about the 7 steps from Burcu at first. Ve o kadar bariyerli yaklaştım ki 7 adımda kusursuz iletişime. Benim zaten iletişimim kusursuz. Daha fazla nasıl kusursuz olabilir ki diye düşündüm. And I had a lot of barriers about that topic because I'm also communicating very flawlessly. So how can I be more flawless? Is it also possible? I was approaching like this. Ve ilk defa duyduğumda bana hissettirdiği, çalıştığım şirketten ötürü de olabilir, tamamen bir kurumsal eğitimmişçesine gelmişti. When I first heard about that topic, because I was working in a very strict corporate company, in a strict way of working with the company. So when I first heard about that 7 steps to flawless communication, I thought that this is a corporate communication
education maybe. Daha sonrasında tabii ben Burcu'ya bariyerlerimi zaten kaldırmıştım. 7 adıma zaten kaldırmıştım. Arada Burcu beni yokluyordu. Bak burada Seven Steps duruyor, 7 adım duruyor. Düşünmez misin? Hadi gel bir bak. Ama ben inatla kitabı bile açmıyorum. Yani kitap duruyor onun masasında. Kitabı bile açmıyorum, hiç bakmıyorum, araştırmıyorum. Bariyerler tavandı. And during this period of one and a half years, Burcu was asking me from time to time, what about 7 steps? But my barriers were high to 7 steps all of the time. The book was on the table, on Burcu's table, but I was not even touching it. Wow. Ve daha sonrasında tabii hem Access tarafında aldığım eğitimler hem aslında iletişimin o kadar da kusursuz olmadığını fark etmemle birlikte yavaş yavaş acaba bir baksam mı? Neymiş ki bu 7 Steps? 7 adım neymiş? Bana nasıl katkı olabilir? Kendime nasıl bakabilirimleri sormaya başladım. And I started having classes from Access, and I was having a different approach to it, and I was asking questions. What can it be with these 7 steps to, which contribution can that 7 steps to me? How can I maybe be more flawless with my communication? 7 adımda kusursuz iletişim eğitimi almadan önce iletişimi kurarken karşı taraf benden ne almak istiyor diye bakıyordum ve onların duymak istediklerini zaten söylüyordum. Kendi fikirlerim genellikle hani sonradan sonraya, onları önce bir alıştırdıktan sonra o iletişimde kurabiliyordum ve aktarabiliyordum. Before I was having the classes, before I was attending the classes of 7 steps, my approach as my communication with the people, I was having the people's minds before what they are asking for, and I just give them what they want. And my point of view, my communication always comes later and slower and small and tiny parts of it. I was never completely opening myself to the people. Ve gün geldi, ben de 7 adımla kusursuz iletişimin eğitimlerini almaya başladım. Seçimi yaptım ve Burcu'dan hem intro hem de prelude eğitimlerini aldım ve sonrasında da Kass'ten patlama sınıfını aldım. 3 gün üst üste, 4 gün üst üsteydi ve inanılmaz değişim dönüşüm oldu. Devam. That was the day. The first day I had the 2 classes with Burcu, one day and the other day, and after 2 days, it was 4 days in a row. Prelude intro, prelude class from Burcu, and the amazing explosion class from Kass Thomas. Ve Kass'e eğitime başladığımızda, bu aktarımı başladığında ilk sorun neden explosion olmuştu? My first question to Kass was why is it explosion? Detaylı bir şekilde anlattı ama benim bedenim zaten o patlamayı yaşamaya başlamıştı. She told me in a very detailed way, but my body was started exploding at that moment also already. Bu eğitimlerde ben şunu fark ettim. Aslında kendimizle olan iletişimi ne kadar güçlendirirsek karşı tarafla olan iletişim de o kadar muazzam bir şekilde akıyor. Those classes made me realize that if I improve my connection with myself and the connection with others and the communication with others grows and grows all the time, and it depends to my connection with myself first. Yes, indeed. Yes, Gerçekten öyle. yeah, exactly. And we're so great at avoiding that or pretending that we are doing that, right? Biz o kadar çok muhteşemiz ki gerçekten bu böyle ve biz bunu yapıyormuş gibi davranmak ya da bundan kaçınmak konusunda o kadar muazzam hareket ediyoruz ki. Yes, Kass, indeed. And that get back to you, right? Ve bu kendimize geri dönmek yani, değil mi? Yeah, and it's not that
we have not been connected with ourselves, but at some point, especially because of our ideas about communication with others, parents or siblings or, work people, etc., we begin disconnecting from ourselves, so that once you've connected with you, you recognize all the many ways you've disconnected, and then you can reconnect and establish true connection. Yeah. Gerçekten biz bu bağlantının koptuğunu fark etmeden gerçekten kendimize bağlıymışız gibi zannettiğimizde ve bu kopan bağlantıda akrabalar, işte yakın erkek kardeşler, kız kardeşler ya da kimler varsa etrafımızda yeniden kendimizle bağlanıncaya kadar onlarla da irtibatımız kesiliyor. And one of the beautiful things about the simplicity, Bu right, sadeliğin güzelliklerinden bir tanesi de is that it's an invitation for people who are engaging in the classes or who are teaching the 7 steps. It's an invitation for them to share their magic. And it's always just delightful and delicious, and an invitation for all of us to up our magic bars. Yeah. Ve bu aslında öyle bir davetiye ki bu sınıflara katılanlar için, öğretmenler için, katılımcılar ve uygulayıcılar için, hepimiz için bizim kendi sihrimizi çok daha fazlasıyla yukarı çıkarabilecek bir etkileşimin davetiyesi oluyoruz biz bu eğitimlerle, bu sınıflarla aslında. Yeah, and in 2 or 3 days that we're engaging with that, you can't resist you. Ve siz 2 ya da 3 gün bunu yaptığınızda işte siz aslında artık kendinize direnç gösteremiyorsunuz. Yeah, and anything that you've done or heard in an intro or in a prelude class, yes, I actually know that. That's actually who I am. And so it's really, it's quite delicious. And then you choose where you want to go, Ve siz gerçekten artık bir şey duyduğunuzda, mesela bir intro sınıfında ya da bir prelude sınıfında duyduğunuz bir şey, gerçekten ben buyum diyorsunuz ve ondan sonra siz hangi yöne gideceğinizi kendiniz seçiyorsunuz. Yeah, so we've got an advanced class called the 7 Steps Abundance. And Ve daha ileri bir sınıfımız var. Bunun adı 7 adım bolluk bereket sınıfı. And people start creating their businesses and or creating them or expanding them. İnsanlar işlerini kurmaya başlıyorlar. Kuruyorlar işlerini, yahut da onu daha da büyütüyorlar. Yes, there's a gal who's becoming a teacher, and her business, she had great bed and breakfasts, like 4 different ones, and she was like looking to do another business, but didn't feel like she had the money to do it. But what about what you already are doing? How can you connect with that? And she's now, just after a couple of months, it's hugely busy, that bed and breakfast, and she's engaging in new businesses. Bir tane kız vardı katılımcılardan. Kendisi 4 tane pansiyon yöneticisi, pansiyonları var. Fakat başka bir işe girmek istiyordu. Fakat ona dedim ki yani sahip olduğum bu 4 tane işten ne haber? Sonra katıldıktan sonra o bolluk bereket sınıfına, şimdi birkaç ay oldu, muazzam katkıyla katlanarak çoğaldı onun işleri ve aynı zamanda bu 4 tane pansiyonun dışında başka işlerle de şu anda uğraşmaya başladı. Wow, yes. Yeah. And so it's the same approach to the communication with the 7 steps, but teachers from around the world who maybe are teachers for 1 year, 2 years, 3 years, like Burcu and many others, it's just up to them. When you're listening, we do a free Zoom once a month, and different teachers come on and share, and you're seeing you and the ease of these 7 steps from different perspectives, and it's really just delightful. I'm always like, and they're like, "Oh, Kass, will you talk?" "Oh, okay." I was listening. Ve tüm dünyadan gerçekten öğretmenler, kimisi 1 yıl, 2 yıl ya da Burcu gibi 3 yıl ve pek çok daha fazlası olanlar var. Gerçekten de öyle bir şey ki bu yaklaşım.
Ben bile katıldığım zaman sınıflara böyle dinliyorum. Sonra bana diyorlar ki Kass. Tamam tamam diyorum. Gerçekten muazzam. And flawless communication is not like getting it right the way it's defined. It's like being you without any blocks, walls, barriers, or hidden parts of you. Ve gerçekten kendiniz olmakla ilgili bir şey bu iletişim. Çünkü bu sizin kendiniz olmanız. Aslında e, blokajlarla ya da duvarlarla, bariyerlerle değil, kendinizde saklı bir parçanız bile olmadan gerçekten kendiniz olmanızla ilgili. Yeah. So I really enjoy it, and it's not just mine. It's all of ours. Yeah. Aslında o kadar çok zevk alıyorum ki bu sadece zihin değil, bu aslında kendimizin tamamı. Yes, Kass. Yes. Yeah. Thank you for being that amazing gift you are and spreading that magic everywhere with 7 steps. And of course, there's another book called Dancing with the Riches. We will talk about it later. Yes. Yes, we'll be doing a abundance and money quick 5 days next week. Yeah. Bir kitap daha var aslında arkamda gördüğünüz bu zenginliklerle dans kitabı. Ondan daha sonra bahsedeceğiz ve Kass diyor ki bizim gelecek hafta bolluk bereketle ilgili bir haftalık bir programımız başlıyor. Yes, Yeah. how can we be the invitation for that? Yeah, absolutely. Morning, yeah. Whatever way works for people, you know. The 7 steps. I do the access consciousness, right voice for you, or my specialty class, access your communication genius. Because people like the clearing statements or connecting with the golden planet or whatever it is that works for you. I just get that I'm here to be the invitation for people to be their magic. Valla neyle ilgili olursa olsun, hangisiyle olursa olsun, 7 adımda kusursuz iletişim, access consciousness, zenginliklerle dans, senin için doğru ses ya da altın gezegene bağlanmakla ilgili benim diğer uzmanlık sınıflarımdan hepsi, diğer uzmanlık sınıfı da kendi iletişim dehanıza erişin Access'teki. Bunların hangisi olursa olsun esas mesele kendinizin farkına varmanız. Yeah, Rotary International, I'm now part of that Rotary International. And Ben Rotary Uluslararası'nın da bir parçası oldum der. American Politicians Abroad, whatever it is. What is the invitation? Step 1, demonstrate your magic. Be proud to be unique. Evet, birinci adım sihrinizi ortaya çıkarın ve biricik olmaktan gurur duyun. Yes. Yeah. Step 2, converse with your body and listen closely when it speaks. Bedeninizle konuşmaya başlayın ve o konuştuğunda dikkatlice dinleyin. İkinci adım. Step 3, lower your barriers and your vision will expand. Üçüncü adım, bariyerlerinizi indirin ve sizin görüşünüz genişleyecek. Step 4, go beyond the veil, shed your mask and take a stand. Dördüncü adım, tülün ötesine geçin. Şöyle bir dik durun ve bir adım atın. Step 5, engage with the universe. Open yourself to new perspectives. Beşinci adım, evrenle bağlantıya geçin ve kendinizi yeni bakış açılarına açın. Step 6, expand your comfort zone. The possibilities are endless. Altıncı adım, konfor sahanızı genişletin. Olasılıklar sonsuzdur. Step 7, connect with the earth and be a part of the beauty and enjoy the sensations. Yedinci adım, yeryüzüyle bağlantıya geçin ve bu hislerin, bu duyusallığın tadını çıkartın. These are the 7 steps to flawless communication. İşte akıcı iletişimin 7 adımı bunlardır. These are the 7 easy steps to flawless communication. Bunlar 7 kolay adımdır akıcı kusursuz iletişim için. That's the song, you know that. Biliyorsun, Get it out. bu şarkı 7 adım şarkısı. Yes, Yeah. Kass. Yeah, cool. Awesome. I love that song and I love the program. I love you most. I'm gonna come and hug you whenever I can, my dear. Thank you so much.
Thank you so Thank much. you, and I'm so grateful for you and your body also. Thank you. Thank you. And Sana we've da got a bedene de secret. çok şükran I don't duyuyorum. know if we can tell this secret. I'm looking for a worldwide meetup in Turkey Wow. in September of next year. And, wow. Let's see if we can get the invitation for people to join us. Yes, please. Yes. Bir sene sonra Ekim ayında, Eylül ayında bütün dünyanın bir buluşmasını 7 adımı Türkiye'de yapmak istiyoruz. Yaşasın. Yaşasın. Yay. Harika. Take some prelude classes with these lovely teachers. Tatlı sınıf And we öğretmenlerle can benim do an sınıfları alın. explosion in abundance. Ve geliştirme ve patlama sınıfları lütfen. Evet. Yes, please. Yes, please. Yes. Thank you so much. I'm so happy to have you here today. And so this is the start of the journey, my dear. Wow. Have fun. Have fun. Have an amazing time. And please, you can't get you wrong. Thank you. Thank you. Teşekkürler, Thank Kass. you. Eylül'ün Teşekkürler. ben yolculuğuma Teşekkür ederim. başladım deyince o da dedi ki kendinizi yanlış yapamazsınız, hatırlayın. Mua. Teşekkür ederim. Thank you. Teşekkürler. Bye bye. Bye bye.